Vazgeçir'de YouTube kanalından herkese merhaba. Ne kadar Ford sever bir insan olduğumu galiba birçoğunuz artık biliyorsunuzdur. Yanımda da Ford'un uzun zamandır en çok sevdiğim modellerinden birisi olan Ford F-150 mi desek, Ranger mı desek? Ne diyelim Mehmet Ali Bey? F-150 bence. F-150 diyelim ya. Türkiye'de varmış gibi hayal edelim. Nasılsınız? Videoma hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz güzel F-150 dönüşümüne sahip Ford Ranger White Truck var yanımızda. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir tasarıma sahip. Mükemmel bir değişim olmuş bir kere, onu söylemek istiyorum. Çok fazla F-150 dönüşümleri var fakat hepsini beğeniyor muyuz? Tabii ki de hayır. Beğenmenize çok sevindik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok güzel de yapmışsınız. İsterseniz bu araca bir cümle armağan etmek istiyorum, izin varsa. Evet, şöyle kameralarıma doğru bir döneyim. Diyeyim ki sonra. Dosta güven, düşmana korku salıyor. Dostunuz varsa şöyle bir baktığı zaman inanılmaz güvenip onunla her yola çıkabilir sizinle birlikte. Bir de düşmanınız varsa şöyle yine uzaktan bir baktığı zaman bir korkup tırsabilir, açıkça söylemek gerekirse. İsterseniz birlikte bir inceleyelim şimdi, bakalım neler değişmiş, neler var. Bir kere ilk şöyle bir baktığınız zaman Ford yazısı inanılmaz güzel ve heybetli duruyor. Çok beğeniyorum ve hemen şöyle bir eğilmek istiyorum farlara doğru. Kafamı şöyle yanaştırıyorum. Neredeyse kafam kadar farlar var, görüyorsunuz değil mi? Tamamen LED teknolojisine sahip. Aynı zamanda yine sis farlarımızda. LED teknolojisine sahip, gerçekten çok şık duruyor. Şurada bir vincimiz var. Bunların yine ruhsata işli olması gerekiyor. Bunların bilgisini de vermiş olalım. Bu aracımız da ruhsatımıza işli. Çok güzel ve normaline göre 25 santim yükseklikte, 20 santim genişliğinde bir araç. Onun detayını da hemen vermiş olalım. O kadar yüksek duruyor ki neredeyse aynı boydayız yani. Şöyle bir baktığınız zaman, şu arkaya doğru bir gittiğim zaman benden uzun hatta. İsterseniz yan taraftan devam edelim. Sizi şöyle bir alayım. Yan tarafa doğru geçtiğim zaman da yani ne diyeyim ki? Yani benim dememe gerek yok. Zaten kendini gösteriyor. Burada 20 inç büyüklüğündeki off-road jantlarımız ve lastiklerimiz var. Bu jantlar Türkiye'de çok sevilen ve çok az sayıda bulunan türbülans jantlar. Çok talep görüyor ama çok az sayıda var. Biz de bu aracımıza F-150 dönüşümlü Valtra uygulamayı uygun gördük. Biraz iddialı, biraz gösterişli. Ne kadar da iyi yaptınız. Harika duruyor gerçekten. Bir korku da burada salıyor. Onu söyleyeyim hemen. Ondan sonra hemen aynalarıma doğru yaklaşmak istiyorum. Aynalar şu şekilde ileri geri hareket ettirilebiliyor. Bu da bize ne avantaj sağlıyor? Mesela aracın arkasına bir araç daha bağlamak istediğiniz zaman onun kontrolünü rahat bir şekilde buradan görmenizi sağlıyor, açık söylemek gerekirse. Aslında ona ayna demek de birazcık hakaret oluyor. Aynadan çok tablete, bilgisayara falan benziyor. Yani araba sever insanlar bunu çıkartıp evinin böyle müsait bir yerine boy aynası niyetinde asabilirler. Gerçekten o derece de büyük bir ayna. Hemen onun ardından basamaklara değinmek istiyorum. Aydınlatmalı basamaklarımız var gördüğünüz gibi ve turuncu reflektörlere sahip. Turuncunun da aslında bu araç için bir anlamı var. Çünkü White Truck'ta turuncu önemli bir yere sahip. Biliyorsunuz ki dikiş izleri falan içeride de bahsedeceğim. Hep böyle turuncudur değil mi? Evet. O anlamda da çok da güzel durmuş. Aracın rengiyle de çok uyumlu. Mat çok yakışan bir unsur. Bu arada mat siyah da ben artık çok gördüğümüz için galiba sevmiyorum ama bu araca ciddi derecede çok yakışmış. Gerçekten çok beğendim. Şimdi egzozlarımıza gelmek istiyorum. Çünkü bence birkaç sözü hak ediyorlar. Çok şık duruyorlar. İsterseniz siz anlatın bize. Bu egzozları görmediniz daha önce çünkü yeni geliştirdiğimiz bir tasarım. Sadece bu araç ve bunun gibi birkaç aracımıza uyguladık. Bizim haricimizde pek bir yerde görmüş olma ihtimaliniz yok zaten. Biz kendimiz özel tasarlayıp bu araca uyguladık. Çok da talep gördü. Bunun aynı zamanda parlak olanları var. Parlak renkli araçlarımızda parlaklarını, mat araçlarda bu şekilde mat boyalı olanları. Fırın boya bu arada bu. Hani öyle solma, paslanma, yapmıyor, aşınma yapmaz. Süper. Çok da yakışmış. Sanki gerçekten orijinalinde varmış gibi duruyor. Onu da değindiğimize göre isterseniz bir arka tarafa doğru geçelim. Arkada yine ilk değinmek istediğim şey tabii ki de bu güzel farlar. Şöyle yan tarafa doğru uzanıyor. Yine LED teknolojisine sahip, çok şık görünüyorlar. Birazcık böyle karartmalı gördüğünüz gibi. Onun hemen arkasından bu kapağımı bir açmak istiyorum. Bu arada eski Ranger'lara göre kapak ciddi anlamda hafifletilmiş. Ben onu çok eleştiriyordum. Çok ağırdı çünkü. Özellikle kadın kullanıcılar için sıkıntı yaratabiliyordu. Yenilerinde öyle bir sıkıntı yok. Şuradakilerin ne olduğunu bilmeyenler var hala. Bunlar bardaklık değerli izleyiciler. Yani bizim gibi böyle açık havaya çıktığınız zaman, kampa falan gittiğiniz zaman burada yiyeceklerinizi falan da güzel bir şekilde yiyip böyle güzel vakit geçirebilirsiniz aslında. Değerlendirmek lazım bu tarzda şeyleri. Yani şurada 2 tane sandalye olursa masa niyetine kullanırsınız. Üstteki panjurumuz da gerçekten çok kullanışlı. Şurada gördüğünüz iplerle
böyle açılıp kapatılabiliyor. Çok ciddi anlamda bir yükleme iç hacmine sahip ve aynı zamanda da aydınlatmalı olduğunu söyledikten sonra şu kapağımızı bir kapatalım ve şurada gördüğünüz gibi efsane kabartmalı Ford yazımıza bir dikkat çekelim. Burada ne söylemek istersiniz? Bu parça araca sonradan entegre ediyor. Yani kaporta parçasının üzerine konulan bir plastik aslında, sağlam bir şekilde oturtan. Aynı zamanda arka parçayı darbelerden koruyor. Kırıldığı zaman da yerine yenisini takabiliyorsunuz. Oldukça da gösterişli. Hem gösterişli hem de aslında kullanışlı. Kesinlikle. O anlamda. Buradaki çeki demirimizi de göstermiş olalım. Bunlar vinçte de bahsettiğim gibi ön tarafta ruhsata işli olmak zorunda. Onun bilgisini hemen verelim. Evet, dış tasarımıyla ilgili sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? O kadar çok F150 ile tanıtım oldu ki bence bir şey anlatmaya gerek yok. Tamam. Arzu ederseniz. Ne yapalım? Sıra Açık sizde. havaya da geldik. Arazi koşullarında şöyle bir bakmayalım mı? Nasılmış? Güzel miymiş arazi koşulları? Sürüşe geçelim isterseniz. Hem şehir içinde kullanacağız hem arazi şartlarında kullanacağız. İkisini de değerlendireceğiz. Aynı zamanda aracın iç tasarımından da yine sürüşte bahsedeceğiz. Hazırsak o zaman test sürüşüne başlayalım. Hadi gidelim. Evet, tekrar hoş geldiniz Hoş Mehmet Ali bulduk. Bey. Hazır mısınız? Ben hazırım. Sen Evet, hazır mısın? Ben hazırım. Bomba gibiyim. Şimdi ilk olarak normal yol koşullarının haricinde önce bir dedik ki arazide deneyelim. Onun hemen öncesinde de şundan bahsedelim. Burada 4x2, 4x4 ve 4x4 low modlarımız var. Bunlar nedir diye soracak olursanız 4x2 ve 4x4 zaten normal herkesin bildiği şey ama 4x4 low da daha böyle nasıl desek Ağır arazi şartlarında, bataklık gibi arabanın çok fazla tekerlerinin boşa döndüğü kısımlarda 4x4 low aldığınızda diferansiyel ve şanzıman daha yavaş çalışıyor. Tekeri daha zor döndürür. Zaten böyle çalışınca arabanın zorlandığını, belirli bir hızın Hissediyorsunuz, üzerine değil mi? çıkmadığını görüyorsunuz. Evet. O zaman biz şimdilik bir 4x4'e alalım. Çünkü herhangi bir çamur görünmüyor çıkacağımız arazide. Hazır mıyız? Ben hazırım. Hadi bir başlayalım. Görelim bakalım Ford Ranger arazi koşullarında nasıl? Hop. Evet. Bu arada hemen çıkarken de şunu konuşmak istiyorum. Çok zevkli. Onu bir Kesinlikle. söyleyeyim de. Koltuk yanal destekleri çok iyi değil mi? Evet. Sarsıntı yani şeyi Gerçekten çok güzel sizi kavruyor. koltuğa sabitliyor. Evet, bu çok önemli bir şey bu tarz araçlarda. Ya işte pick-up'ın güzelliği de bu. Yani kafan mı esti? Böyle bir yerlere mi kaçmak istiyorsun? Dağ taşa sür mü desek, ne desek yani vur mu desek? Gerçekten tam anlamıyla o. Zaten Bu arada pandemi hiç sürecinde zorlanmıyorum. insanlar kendini daha fazla Attı değil mi böyle dağ taşa? evet dağa taşa. Kesinlikle. Çok güzel bir şey değindiniz. Kaçtık resmen. Biz de yaptık bunu. Tabii ben Focus'ta ne derece çıkabilirsem o derece çıktım. İnanılmaz yüksek bir araç zaten. Normalden 20 santim daha yükseklikte. 20-25 santim F150'ydi. arası lastiğinde payını düşünürsek. Zaten üzerinde 20 inç büyüklüğünde lastik ve jantlar var. Tam anlamıyla offroad lastikleri ve jantları. İleriye kadar gideceğim müsaade varsa. Araba senin. Evet. Çok keyifli çünkü. Düz yolda her zaman kullanılırız. Böyle yerleri bulmak çok zor oluyor. Böyle güçlü kuvvetli arabaları bulmak da çok zor oluyor. Şimdi 4x4 denedik. Ne kadar böyle zor şartlar olmasa da 4x4 Lova da bir alıp denemek istiyorum. Neydeyken Zaten aldık. ekranda uyarı veriyor. Evet, D'ye tekrar alalım. Hazırsak bir başlayalım. Tam da yokuş yukarı durmuştum. Evet. Fark edilir derecede gücünü arttırdı şu anda. Sever misiniz böyle offroad falan? Yapar mısınız? Arada sırada. Arada sırada. Bu Vakit arabaları buldukça yaptığımız mı? için biraz oynuyoruz. Kıyabiliyor musunuz yani? Kıyıp da gidebiliyor musunuz? Kendi bilmediğimiz arabayı satmayı sevmiyoruz biz. Değil mi? Çok da güzel söylediniz. Artık buradan bir dönelim. Bence bu kadar yeter. Zaten Ford Ranger arazi koşullarında diğer rakiplerine göre kendini çok ciddi anlamda kanıtlamış bir marka. O anlamda şimdi şurada yokuş inerken de hemen yokuş iniş destek özelliğimizi bir devreye almak istiyorum ve ayağımı frenden çekiyorum. Kendisi çok kontrollü bir şekilde iniş sağlıyor. Yokuş iniş destek sistemi gördüğünüz gibi çok kontrollü ve yavaş bir şekilde iniyor. Aşağı doğru böyle eğimli bir arazideyiz şu anda. Bunu da denemiş olduk. Gayet kontrollü. Şu anda yaklaşık 7 km/saat hızla yokuşu iniyoruz. İndikten Arazi de çok sonra- zorlu bir arazi ama. Evet, gerçekten burayı bir de çamurlu haliyle gelip test etmek lazım. Su birikintisi falan olsa eminim oraları da çok güzel bir şekilde aşacaktır. Kışın yapalım. Kışın yapalım. Bu arada 100 santimetreye kadar su birikintisinde geçiyor diye biliyorum. Doğru mu biliyorum? Yaklaşık olarak evet. Yaklaşık olarak Onu denemedik. yükseltiyle Onu birlikte. test etmedik. Tekrar 4x4 modumuzu alalım. D'yi alıp devam edelim. Bu arada araçta sport modu da var. Onları normal kullanım koşullarında deneyeceğiz. Şu araziden bir çıkalım.
Siz sanki biraz daha konforlu yolları seviyormuşsunuz gibi hissettim. Yani pick-up artık o kadar çok kullanınca, test edince sıkıldık demeyelim de bize olağan geldi. Evet, alıştınız. Biz böyle her zaman bulamıyoruz elimizin altında. Ne yapalım ya? Bulunca da böyle tadını çıkarasımız geliyor gerçekten. Dilediğin zaman gelip alabilirsin. Çok teşekkür ederim. Çok ciddi bir şu anda şey yiyeceğiz. Nedir onun adı? Burası çok dik. Çok dik. Çok kontrollü ineyim. Ama araba yüksek bence. Hiçbir şey olmadı. Evet. Süper. Burada zaten daha önce offroad yapılmış gördüğünüz gibi. Çok ciddi böyle girmişler, çamurken girmişler hatta. Artık yeni bir yol oluşmuş. Benim arabam da hemen aşağıda görünüyor bu arada. Canım arabam ya. Keşke sen de geçebilsen buralardan. Evet. Arazi koşullarında çok güzel test ettiğimizi düşünüyorum bence. Çok da ciddi yola gelmişiz. Buradan indikten sonra artık Ford Ranger'ın geri kalan tüm detaylarını konuşmaya başlayabiliriz. Tabii ki. Yol Siz müsait benden daha olsun. çok biliyorsunuz. Estağfurullah. İkimiz de bence çok iyi biliyoruz bu aracı. Çok da seviyorum ben gerçekten. Ben de Ford'u severim biliyorsunuz ki artık birçok kişi biliyor. Çok iyiydin. Ya gerçekten. Ben ilk çıktığımda bu kadar rahat kullanamıyordum bu arabayı. Daha böyle uzun uzun kullanmayı isterdim ama biliyorsunuz ki belli bir süre zarfı içerisinde bu videoları yetiştirmeye çalışıyoruz. O anlamda artık olabildiğince siz de izlediyseniz ne mutlu bize dedikten sonra Ford Ranger Wildtrak ile test sürüşüme normal koşullarda başlamış bulunmaktayım. Önce motor özelliklerinden isterseniz bahsedelim. İçerisinde kaputun altında ne motor bizi karşılıyor? Nasıl bir motor bizi karşılıyor? Şimdi 2.0 EcoBlue adında bir motorumuz var Yeni nesil EcoBlue motoru Ford'un. Evet, eski Ranger motorlarından insanlar çok çektiler. Vergilendirme diliminden falan dolayı. O yüzden bu ilaç gibi geldi Ranger severlere. Aynı zamanda tabii ki bir F150 de tanıtıyoruz biz şu anda ama motordan bahsettiğimiz için önce o konuları bir aşalım istiyorum. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki Mehmet Ali Bey 2 litrelik bir motor yaklaşık 3 tona yakın bir aracı çekmekte yeterli oluyor mu? Ben de diyorum ki onlara bu araçta 213 beygirlik bir güç, 500 Nm'lik de bir tork var. O anlamda artı olarak da çift turbolu bir motora sahip olduğu için de çok yeterli olduğunu belirtiyorum. İyi yapıyor muyum? Kesinlikle. Bahsettiğimiz Ford Ranger'larda 2.0 yeni nesil çift turbo beslemeli bir motor var. Çok 213 beygire sahip. Muadili olan diğer pick-up'lara baktığımızda Mercedes X-Class ve Nissan Navara, onlarda 2.3 motor var ve 190 beygir üretiyor. Ford bu anlamda daha yenilikçi, daha güçlü, daha dinamik bir motor performansı sunuyor bize. Çift turbonun da çok güzel çalıştığını söylemek istiyorum. Aynı zamanda 10 ileri otomatik bir şanzıman var. İkisi birlikte olunca da mükemmel bir uyum sergiliyorlar. Aynı zamanda şanzımanın çok başarılı olduğunu da söylemek istiyorum. Yanlış bilmiyorsam Mustang'lerde kullanılan bir şanzıman bu. Mesela şöyle düşünün, 10 ileri dediğimiz zaman diyeceksiniz ki yani yaklaşık 130 km/saat hıza kadar hani o 10 ilerinin 10'unu da hissediyor musun? Yani vites geçişlerini hissediyor musun diye soracaklar olacaktır. Hiç hissetmiyorsunuz. Çok mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Zaten Ford'un da şanzıman sistemini ben her zaman çok başarılı bulduğumu söylerim. Bunların dışında ben aslında şu konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki pick-up'lar son zamanlarda özellikle ülkemizde çok rövaşta. Gerçekten çok fazla tercih ediliyor. Eskiden şöyle bir dönüp baktığımız zaman genelde müteahhitler falan bu tarz araçları kullanıyorlardı, almak istiyorlardı işleri gereğince. Şimdi günümüze dönüp bakıyoruz. Kadınlar özellikle böyle bir pick-up hayranlığındalar. İşte yüksek araba olsun, işte kamyonet olsun, işte otomobilden farklı bir şey olsun falan diyorlar. Gerçekten de satışlar da etkileniyordur değil mi? Çok fazla satıyorsunuz. Bunun sebebi şu. Eskiden insanlar bu araçları bilmiyorlardı. İnsan bilmediğinden korkuyor. Zaten bilmediğinden korkar. Muayeneden geçer mi? Yokuşta kalır mı? Park edebilir miyiz? Nasıl kullanacağız? Yolda kalsak ne olacak? Çok mu yakıt tüketiyor? İnsanlar sokaklarda, caddelerde daha çok bu arabaları görmeye başladığımızda kafamızdaki soru işaretleri geçti ve talep gitgide artmakta ve hala da artıyor. Bence talep artışının bir nedeni de şu ki eskiden pick-up'lar bu kadar rahat araçlar değillerdi. Yani dönüp bir baktığınız zaman değil mi? Arka koltuktan mesela hemen örnek vermek istiyorum. Tam böyle 90 dereceyle oturulurdu arkaya. Onu bile şu anda düzelttiler. Özellikle şöyle kokpit tasarımına falan baktığınız zaman şuradaki 8 inçlik multimedya ekranı bile bize aslında tam anlamıyla bir otomobil konforu sunuyor. Koltukların rahatlığı, işte çift yönlü dijital klimamız, koltuklardaki ısıtma falan, bunları sayacak olursanız bir otomobilde ne varsa artık pick-up'ların hepsinde, yani birçoğunda en azından bu araç için söylemem gerekirse bütün özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Şerit takip sistemi, otomatik park hepsi var.
Aslında dediğin gibi bir otomobilde bizlere ne konfor sunuluyorsa artık pick-up'larda da aynı konforu bulabiliyoruz. O yüzden de insanlar bakıyorlar. Rahat araçlar, yerden yüksek, güzel duruyor, zengin duruyor. O yüzden de çok tercih ediliyor. Farklı bir hayat standartı, farklı bir konfor sunuyor. Yani evet, uzun yolda bir binek araba, bir sedan araba, bir D segment araba gibi konforu sağlayamıyor. Sağlayamazdı bu tekerlerle. Tabii ki. Ama sunduğu yan imkanlara baktığınızda güçlü, korkusuzca, rahatça araba kullanabiliyorsunuz. Araziydi, yolda, engebeydi, bunları düşünmüyorsunuz. Her yere hakimsiniz. Kesinlikle. Yaz kış rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Karda, buzda yolda kalır mıyım, arazide kalır mıyım, çamura batar mıyım? Hayır. Gaza bastığınız sürece, deponuzda dolu olduğu sürece her yere gidebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani offroad yapabiliyorsunuz, günlük hayatta kullanabiliyorsunuz ve şu anda bu aracın üzerinde doğal olarak biraz önce arazide de test ettik. Arazi lastikleri var. Ona rağmen inanılmaz konforlu seyahat ediyorum. Hiç lastik uğultu sesi olur ya hani böyle bir arazi lastiklerinde. Onu falan hiç duymadım. Tabii ki çok fazla hız yapmadık. Şu anda trafik saatindeyiz ama yani hani yalıtımı falan da çok iyi geldi bana. Gerçekten çok sevdim. Satın bana bu arabayı falan diyormuşum. Focus'la takas yapıyor. Üstüne ne kadar istersiniz falan diye hesap. Şimdi hesap kitap yapıyormuşuz. Sonra konuşalım bizden. Bunu sonra bilelim. Aynen öyle. Eleştirecek yer arıyorum şu anda. Hani ben hem böyle bir Ford sever hem pick-up sever bir insan olarak ne eleştirebilirim diye bir düşünüyorum. Hemen arka tarafa geçiyorum. Arka tarafın bir kere oturum alanı çok iyi. Doğal olarak bir şaft tüneli çıkıntısı var. Üçüncü kişi bir tık zorlanabilir. Onun dışında arkada havalandırma kısımları yok. Bence bunu eleştirebilirim. Şimdi eleştireceğim bir noktada şu, ama bu araç için özel bir eleştiri değil. Çünkü genel olarak pick-up'lar böyle. Şimdi şuradan altı genelde hep sert plastik oluyor baktığımız zaman. Bence bunu da artık bir önümüzdeki 2 yılda falan aşacaklardır diye düşünüyorum pick-up üreticileri. Burası da böyle daha yumuşak bir malzemeyle geldiği zaman tam anlamıyla bir otomobil konforunda olacağız diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Araçların asıl amaçları ticari bir faaliyetin ihtiyacını karşılamak için üretildiği için ben bu konuda da kızamıyorum. O yine de hani göğüste kullanılan deri. Mercedes bunu bir tık aştı. Hani Nissan'da da bunu görebiliyoruz. Ford biraz daha sert bir araba olduğu için ilerleyen modellerde bence bir üst kasada buna bir çözüm bulacaklarını düşünüyorum. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman her videomda derim ki ben orijinalcilikten yanayım. Orijinal olsun. Hani bir şeyler sonradan eklenmesin, değişmesin derim hep. Şimdi insanlar bana diyecek ki hani sen orijinalcilikten yanaydın, yani hani F150 dönüşüm ya bu. Ben de diyorum ki yani böyle orijinal bir dönüşüm olduktan sonra başımın üstünde yeri var. Mükemmel bir dönüşüm. Yani bunda zaten dönüşüm diye bir şey aramak yanlış olur. Tamamen orijinal duruyor her parçası. Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani diyorum ki arkadaşlar böyle bir değişim yapıyorsanız otomobillerinizde ya da pick-up'larınızda her zaman varım. Çok beğeniyorum çünkü. Ben de yani Ranger alsaydım kesinlikle F150'ye dönüşsün isterdim. Size çok müşteri geliyor değil mi bu konuda? Tabii ki. Biz bu alanda isim yapmış bir firma olduğumuz için hemen hemen de bu pick-up'ların her parçasını, her detayını en ince titizlikle uyguladığımız için bazıları arkadaki egzozlar gibi bizim Ar-Ge ürünlerimiz olduğunu düşünürsek çok talep gördüğümüzü söyleyebilirim. Hatta sayısı çok büyük. Yani astronomik rakamlar bence otomotivciler için sattığımız pick-up'lar. Kesinlikle öyle. Birden patladı. Yani son bir 5 yılda özellikle inanılmaz rövaşta. Benim hoşuma da gidiyor. Yolda görmekten de mutluluk duyuyorum. Kullanması da çok keyifli. Bu arada inanılmaz güzel bir süspansiyon sistemi var. Makas var biliyorsunuz ki arkada da. Arkada oturan yolcu için de arkada da seyahat ettim bu araçta. İnanılmaz konforlu. O makas sizi hiçbir zaman rahatsız etmiyor. Onu söylemek istiyorum. Süspansiyon sistemi çok başarılı. Hiçbir şekilde şehir içinde yine tekrarlıyorum. Arazi lastikleri olmasına rağmen hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bu araç yaklaşık 5 metre uzunluğunda. Yani 6 metrelik bir park yeri bulduğunuz anda çok rahatlıkla, zaten otomatik park da var bu arada. Onu da belirtmiş olalım. Çok rahat bir şekilde park edebilirsiniz. Normal bir hatchback aracı nasıl park ediyorsanız. Yeterli büyüklükte alanı bulduğunuz zaman aynı şekilde bunu da park ediyorsunuz ve üstelik bir hatchback araca göre bence bunu park etmek daha kolaydır. Çünkü her yere çok hakimsiniz. Kocaman aynalar var. Dediğim gibi tablet büyüklüğünde aynalarınız var, 2 taraflı. Yani daha ne olsun, önünüz zaten açık. Arkanız komple görünüyor. O yüzden hiç korkmayın. Eğer sırf park yüzünden bu araçları tercih etmiyorlarsa çok büyük hata yapıyorlar, onu söyleyeyim. Bu arada 0-100'ü 9 saniye. Onun dışında maksimum hızı da 180 km/saat. 0-109 saniye bence yaklaşık 3 tonluk bir araç için çok iyi bir rakam. Fiyatlarından bahsedelim. Bu arada fiyatlara gelmişken Cankay'a sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Bana böyle bir fırsat tanıdığınız için. Biliyorsunuz artık Cankay'la zaman zaman böyle içerikler paylaşıyoruz. Skywell ET5 videomuzu izlemediyseniz ben değil, bakın Mehmet Ali Bey çok üzülür. O yüzden. Ben bayıldım videoya. Evet, çok videonun güzel. sonuna onun linkini de ekleyeceğim. Bu video bittikten sonra eğer hala izlemediyseniz izlerseniz çok seviniriz.
için şimdiden teşekkür edelim. Dediğim gibi gelelim fiyatlarına. Nedir bu aracın fiyatı? F150 uygulaması yapılmış Ford Ranger Wildtrak'lar. 0 kilometre olanları var elimizde. Fiyatı yaklaşık olarak 1.400.000'e yakın. İkinci ellerinde kilometre değişen boya durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Bu fiyatın arabası mı? Kesinlikle bu fiyatın arabası. Fiyat performansı da çok üst düzey bize bir performans sağlıyor. Muadillerine kıyasladığımızda. Zaten şu anda piyasaya düşündüğümüz zaman bu arada Mayıs 2022'den bahsediyoruz şu anda. Bu videoyu çok uzun yıllar sonra da izleyecek insanlar vardır. Belki şu anki rakam size o zamanlar komik gelecek ama şu anda piyasa koşullarını düşündüğünüz zaman yani bu fiyatlara ne otomobil alınabilir? Şöyle bir düşünürseniz bence bilmiyorum ya. Ama bu araçlarda biz şu olanakları da sunuyoruz. Direksiyonu karbon direksiyon yapabiliyoruz, ahşap yapabiliyoruz, iç döşeme rengini değiştirebiliyoruz, dış kaplamayı değiştirebiliyoruz. Tamamen kişisel bir otomobil, bir pick-up yaratabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet, kısaca söylemek gerekirse her yere hakimsiniz. Giremeyeceğiniz hiçbir yol yok. Her yere girip çıkabiliyorsunuz. O anlamda çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım tanıtmaktan da, kullanmaktan da. İsterseniz yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelelim. Siz değerli izleyicilerim, videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.